Tüm zamanların en iyi 12 mafya filmi. InfoCharted. Data is everything. Tüm zamanların en iyi 12 mafya filmi listemizle karşınızdayız. Siz de en beğendiğiniz filmleri lütfen yorum olarak ekleyiniz. Listede olmayan ama sizin favoriniz olan filmleri de lütfen yorumlara yazınız. Listemizde ilk 12'de olmayan ama size mutlaka önermemiz gereken bir film olan Shark Vaatleri filmi yer alıyor. Shark Vaatleri, Eastern Promises filmi, David Cronenberg tarafından yönetilen ve Steve Knight tarafından senaryosu yazılan 2007 yapımı bir mafya suç gerilim filmidir. Film, Londra'da yaşayan Rus mafyası etrafında dönen olayları ve bir ebenin bir Rus kızın ölümünün ardından ortaya çıkan sırları araştırmasını konu alıyor. Başrolde Nikolai Luzin rolünde Viggo Mortensen yer alıyor. Kendisi daha önce Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Kral Aragorn rolünde ve Şiddet'in Tarihçesi gibi filmlerde rol almış ve bu filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilmişti. Naomi Watts, Vincent Cassel ve Jerzy Skolimowski, filmde yer alan diğer önemli oyunculardır. Film, Anna adlı bir ebenin, genç bir Rus kızının doğum sırasında ölmesinin ardından, kızın günlüğünü ele geçirmesiyle başlıyor. Günlükte yazılanlar, Anna'yı Londra'daki Rus mafyasının karanlık dünyasına sürükler. Nikolai Luzin adında gizemli bir şoförle tanışır ve bu adamın mafya ile olan bağlantıları onu daha da tehlikeli bir duruma sokar. Filmde, organize suç, insan ticareti, şiddet, aile bağları ve kimlik gibi temalar işleniyor. Film, Cronenberg'in kendine özgü tarzıyla gerilim ve şiddeti ustaca harmanlıyor. Film Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu dalında adaylık almıştır. Altın Küre ödüllerinde de en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi özgün müzik dallarında aday gösterilmiştir. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde halkın seçimi ödülünü kazanmıştır. 12. sıradaki American Gangster filmi ile listemize devam ediyoruz. American Gangster filmi, Ridley Scott tarafından yönetilen ve Steven Zaillian tarafından senaryosu yazılan 2007 yapımı bir Amerikan biyografik suç filmidir. Film, 1970'lerin başında, New York'un Harlem semtinde uyuşturucu ticareti yaparak bir suç imparatorluğu kuran, Frank Lucas'ın gerçek hikayesini ve onu durdurmaya çalışan dedektif Richie Roberts'ın çabalarını konu alıyor. Başrolde Frank Lucas rolünde Denzel Washington yer alıyor. Kendisi daha önce Malcolm X, Training Day gibi filmlerde rol almış ve 2 Oscar ödülü kazanmış bir oyuncudur. Russell Crowe, Idris Elba, Cuba Gooding Jr. filmde yer alan diğer önemli oyunculardır. Film, Frank Lucas'ın Vietnam Savaşı sırasında, Amerikan askerlerinin tabutlarıyla eroin kaçırarak uyuşturucu ticaretinde nasıl yükseldiğini ve Blue Magic adlı eroini piyasaya sürerek nasıl bir uyuşturucu baronu haline geldiğini anlatıyor. Aynı zamanda, dürüst bir polis memuru olan Richie Roberts'ın, uyuşturucu ticaretine karşı verdiği mücadele ve Frank Lucas'ı yakalama çabaları da filmde paralel olarak işleniyor. Filmde, Amerikan rüyası, yozlaşma, suç, aile, ahlaki ikilemler ve adalet arayışı gibi temalar ele alınıyor. Genel olarak olumlu eleştiriler almıştır. Film, Oscar ödüllerinde 2 dalda adaylık kazanırken, Altın Küre ödüllerinde ise 3 dalda adaylık almıştır. Lütfen bu videoyu beğenin, bu kanala abone olun ve zil düğmesine basın. 11. sıradaki filmimiz Dokunulmazlar. Dokunulmazlar filmi, Brian De Palma tarafından yönetilen ve David Mamet tarafından senaryosu yazılan 1987 yapımı bir Amerikan suç filmidir. Film, 1930'ların Chicago'sunda içki yasağı döneminde geçen ve Al Capone'u adalete teslim etmek için kurulan özel bir federal ajans ekibinin hikayesini konu alıyor. Başrolde Elliot Ness rolünde Kevin Costner yer alıyor. Kendisi daha önce Kurtlarla Dans, JFK ve Robin Hood gibi filmlerde rol almıştır ve 2 Oscar ödülü kazanmış bir oyuncudur. Sean Connery, Robert De Niro ve Andy Garcia filmde yer alan diğer önemli oyunculardır. Film, idealist bir federal ajan olan Elliot Ness'in Chicago'ya atanması ve Al Capone'un yasa dışı faaliyetlerine karşı mücadele etmeye karar vermesiyle başlıyor. Ness, Capone'un yozlaşmış polis teşkilatı ve geniş suç ağıyla başa çıkmakta zorlanır. Bu nedenle, deneyimli bir polis memuru olan Jim Malone'un yardımıyla, Dokunulmazlar olarak bilinen özel bir ekip kurar. Bu ekip, Capone'un suç imparatorluğunu çökertmek için tehlikeli bir mücadeleye girişir.
Filmde, yozlaşma, adalet, cesaret, sadakat ve suç dünyasının acımasızlığı gibi temalar işleniyor. Dokunulmazlar filmi, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamış ve birçok ödül kazanmıştır. Oscar ödüllerinde 4 dalda adaylık almıştır ve Sean Connery, en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştır. 10. sırada, Günaha Davet filmi yer alıyor. Günaha Davet filmi, Robert De Niro'nun yönettiği ve Chaz Palminteri'nin kendi yazdığı tiyatro oyunundan uyarladığı senaryoya dayanan, 1993 yapımı bir Amerikan suç dram filmidir. Film, 1960'lı yılların Bronx'unda, İtalyan-Amerikan bir ailenin oğlu olan, Ruggero Anello'nun, hem babasının hem de yerel mafya babası Sonny Lo Specchio'nun etkisinde kalarak büyümesini konu alıyor. Başrolde Ruggero Anello'nun gençliği rolünde, Lillo Brancato ve çocukluğu rolünde Francis Capra yer alıyor. Robert De Niro, Chaz Palminteri, Joe Pesci, Taraji P. Henson filmde yer alan diğer önemli oyunculardır. Film, Ruggero'nun iki farklı dünya arasında, yani dürüst ve çalışkan babası Lorenzo'nun dünyası ile, karizmatik ve güçlü mafya babası Sonny'nin dünyası arasında kalmasını ve bu iki figürün onun üzerindeki etkisini anlatıyor. Ruggero, 9 yaşındayken Sonny'ye tanık olduğu bir cinayeti polise söylemeyince, Sonny'nin himayesine girer ve zamanla onun için çalışmaya başlar. Bu durum, babasıyla ilişkisini gerer. Film, büyüme, kimlik arayışı, ahlaki seçimler, ırkçılık ve aile bağları gibi temaları işliyor. 1960'ların Bronx'unun atmosferi, ırk ayrımcılığının ve çete kültürünün etkileri de filmde önemli bir yer tutuyor. Günaha Davet filmi, eleştirmenler tarafından genel olarak olumlu eleştiriler almıştır ama Oscar, Altın Küre gibi önemli ödül törenlerinde bir adaylık kazanamamıştır. 9. sırada Casino filmi var. Casino filmi, Martin Scorsese tarafından yönetilen ve Nicolas Pileggi ile Scorsese tarafından senaryosu yazılan, 1995 yapımı bir Amerikan suç dram filmidir. Nicolas Pileggi'nin kitabından uyarlanan film, 1970'lerin Las Vegas'ında, bir kumarhaneyi yöneten Sam Rothstein'ın ve çevresindeki insanların, özellikle de çocukluk arkadaşı Nicky Santoro ve karısı Ginger McKenna ile olan ilişkilerini konu alıyor. Başrolde Sam Rothstein rolünde, Robert De Niro yer alıyor. Kendisi daha önce Taksi Şoförü, Kızgın Boğa, Sıkı Dostlar gibi filmlerde rol almış ve 2 Oscar ödülü kazanmış bir oyuncudur. Joe Pesci ve Sharon Stone filmde yer alan diğer önemli oyunculardır. Film, Ace Rothstein'ın mafya tarafından, Las Vegas'taki Tangiers kumarhanesini yönetmek üzere gönderilmesiyle başlıyor. Ace, kumarhaneyi başarıyla yönetirken, çocukluk arkadaşı Nicky Santoro'nun kontrolsüz davranışları ve karısı Ginger McKenna ile olan sorunlu ilişkisi işleri karıştırmaya başlar. Nicky'nin hırsı ve şiddete olan eğilimi, Ace'in işlerini ve mafya ile olan ilişkilerini tehlikeye atar. Ginger'ın ise Ace ile olan evliliği para ve lüks odaklıdır ve zamanla uyuşturucu bağımlılığı. Ve Nicky ile olan ilişkisi işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirir. Filmde, hırs, güç, yozlaşma, ihanet, açgözlülük ve Las Vegas'ın ışıltılı yüzünün ardındaki karanlık gerçekler gibi temalar işleniyor. 1970'lerin Las Vegas'ının atmosferi, kumarhanelerin ihtişamı ve mafyanın etkisi filmde etkileyici bir şekilde tasvir ediliyor. Casino filmi, eleştirmenler tarafından genel olarak olumlu eleştiriler almıştır ve Scorsese'nin en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilir. Film, Oscar ödüllerinde Sharon Stone için en iyi kadın oyuncu dalında adaylık almıştır. Altın Küre ödüllerinde ise Sharon Stone, en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştır ve film en iyi yönetmen dalında aday gösterilmiştir. 8. sırada Bir Zamanlar Amerika filmi yer alıyor. Bir Zamanlar Amerika filmi, Sergio Leone tarafından yönetilen ve Sergio Leone, Leonardo Benvenuti ve Piero de Bernardi tarafından senaryosu yazılan, 1984 yapımı bir İtalyan-Amerikan epik suç filmidir. Film, 20. yüzyılın başlarından 1960'lara kadar New York'ta Yahudi gangsterlerin yükselişini ve düşüşünü, özellikle de David Aronson ve Max Berkowitz arasındaki karmaşık dostluğu konu alıyor. Başrolde David Aronson rolünde, Robert De Niro yer alıyor. Kendisi daha önce Taksi Şoförü, Kızgın Boğa, Sıkı Dostlar gibi filmlerde rol almış ve 2 Oscar ödülü kazanmıştır. James Woods, Elizabeth McGovern ve James Hayden filmde yer alan diğer önemli oyunculardır. Film, Noodles'ın çocukluk yıllarından başlayarak, arkadaşlarıyla birlikte suç dünyasına adım atmasını, içki yasağı döneminde yükselişlerini, ihanetleri, aşkları ve yıllar sonra geçmişle yüzleşmesini anlatıyor.
Zaman atlamalarıyla örülü karmaşık bir anlatım yapısına sahip olan film, Noodles'ın anıları ve gerçeklik arasında gidip geliyor. Dostluk, ihanet, pişmanlık, zamanın akışı, Amerikan rüyası ve yozlaşma gibi temalar filmde derinlemesine işleniyor. Filmin epik yapısı, etkileyici sinematografisi ve Ennio Morricone'nin unutulmaz müzikleri, filmi sinema tarihinde özel bir yere koyar. Bir Zamanlar Amerika filmi, sinema tarihinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen, gösterime girdiği dönemde farklı versiyonları ve kurguları nedeniyle karışık eleştiriler almıştır. Film, Oscar ödüllerinde herhangi bir adaylık almamıştır. Altın Küre ödüllerinde ise Martin Scorsese en iyi yönetmen ve Ennio Morricone en iyi özgün müzik dallarında aday gösterilmiştir. Listemizin 7. sırasında Yaralı Yüz filmi yer alıyor. Yaralı Yüz filmi, Brian De Palma tarafından yönetilen ve Oliver Stone tarafından senaryosu yazılan, 1983 yapımı bir Amerikan suç filmidir. 1932 yapımı aynı adlı filmin yeniden çevrimi olan film, 1980'lerde Küba'dan Miami'ye gelen Tony Montana adlı bir göçmenin, uyuşturucu ticareti yoluyla suç dünyasında yükselişini ve zirveye ulaştıktan sonraki çöküşünü konu alıyor. Başrolde Tony Montana rolünde Al Pacino yer alıyor. Kendisi daha önce Baba, Serpico ve Köpeklerin Günü gibi filmlerde rol almış ve Kadın Kokusu ile en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmıştır. Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Robert Loggia ve Mary Elizabeth Mastrantonio filmde yer alan diğer önemli oyunculardır. Film, Küba'dan Miami'ye gelen Tony Montana'nın, kısa sürede uyuşturucu ticaretine girmesini ve acımasız yöntemleriyle hızla yükselmesini anlatıyor. Hırs, güç, para ve lüks düşkünlüğü, Tony'yi zirveye taşırken, aynı zamanda onu yalnızlığa, paranoyaya ve kontrolden çıkmış bir şiddet sarmalına sürükler. Filmde, Amerikan rüyası, yozlaşma, suç dünyasının acımasızlığı, hırsın körleştirici etkisi ve ahlaki çöküş gibi temalar işleniyor. Film, 1980'lerin Miami'sinin uyuşturucu trafiği ve suç dünyasının atmosferini etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Yaralı Yüz filmi, gösterime girdiği dönemde, şiddet sahneleri nedeniyle tartışmalara yol açsa da, zamanla kült bir klasik haline gelmiş ve sinema tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Film, Oscar ödüllerinde herhangi bir adaylık almamıştır. Altın Küre ödüllerinde ise Al Pacino, en iyi erkek oyuncu dalında adaylık almıştır. 6. sırada Olağan Şüpheliler filmi var. Olağan Şüpheliler filmi, Bryan Singer tarafından yönetilen ve Christopher McQuarrie tarafından senaryosu yazılan, 1995 yapımı bir Amerikan neo-noir gizem gerilim filmidir. Film, bir gemi patlaması sonucu hayatta kalan tek kişi olan Verbal Kint'in, polise verdiği ifade üzerinden, bir araya gelen bir grup suçlunun karıştığı, karmaşık bir soygun hikayesini anlatıyor. Başrolde Verbal Kint rolünde Kevin Spacey yer alıyor. Kendisi daha önce 7, Seven filminde rol almış ve bu filmden sonra, 1999 yapımı Amerikan Güzeli ile en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmıştır. Gabriel Byrne, Benicio del Toro, Stephen Baldwin, Kevin Pollak ve Chaz Palminteri filmde yer alan diğer önemli oyunculardır. Film, New York'ta bir araya gelen 5 suçlunun, bir dizi olaya karışmasını ve sonrasında bir gemi patlamasıyla sonuçlanan karmaşık bir soygunun içine sürüklenmelerini konu alıyor. Hikaye, Verbal Kint'in polise verdiği ifade üzerinden anlatılır ve geriye dönüşlerle olayların nasıl geliştiği gösterilir. Filmde, gizem, aldatma, ihanet temaları işlenirken, Kaiser Söze adlı efsanevi bir suçlunun etrafında dönen olaylar örgüsü işleniyor. Anlatının kurnaz yapısı ve beklenmedik finali, filmi sinema tarihinde unutulmaz kılmıştır. Olağan Şüpheliler filmi, eleştirmenler tarafından büyük beğeni toplamış ve birçok ödül kazanmıştır. Oscar ödüllerinde en iyi orijinal senaryo ödülü ve Kevin Spacey, en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülü kazanmıştır. 5. sırada Köstebek filmi yer alıyor. Köstebek filmi, Martin Scorsese tarafından yönetilen ve William Monahan tarafından senaryosu yazılan, 2006 yapımı bir Amerikan suç gerilim filmidir. Hong Kong yapımı, Infernal Affairs adlı filmden uyarlanmıştır. Film, Boston'daki İrlanda mafyası ve Massachusetts eyalet polisi arasındaki köstebek oyununu konu alıyor. Bir tarafta mafyanın polise sızdırdığı bir köstebek, diğer tarafta polisin mafyaya sızdırdığı bir köstebek vardır ve ikisi de birbirinin kimliğini ortaya çıkarmak için yarışır. Başrollerde Leonardo DiCaprio ve Matt Damon yer alıyor. DiCaprio daha önce Titanic, Sıkıysa Yakala ve Kanlı Elmas gibi filmlerde rol almıştır.
Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen ve Vera Farmiga filmde yer alan diğer önemli oyunculardır. Film, iki köstebeğin birbirini bulma çabalarını ve bu sırada yaşanan gerilim dolu olayları konu alıyor. Mafya, polis teşkilatı, yozlaşma, kimlik bunalımı, sadakat ve ihanet gibi temalar filmde işleniyor. Colin Sullivan, mafya lideri Frank Costello tarafından polis teşkilatına sızdırılmış bir köstebektir. Billy Costigan ise polis tarafından mafyanın içine sızdırılmış bir gizli ajandır. İki taraf da birbirinin varlığından haberdardır ve birbirini bulmak için zamana karşı bir yarış içindedir. Film, gerilim dolu atmosferi, beklenmedik olay örgüleri ve güçlü oyunculuklarıyla izleyiciyi kendine bağlıyor. Köstebek filmi, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamış ve birçok ödül kazanmıştır. Oscar ödüllerinde toplamda 5 dalda aday olup, en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo ve en iyi kurgu dallarında toplam 4 dalda Oscar ödülü kazanmıştır. Altın Küre ödüllerinde ise en iyi film başta olmak üzere 5 dalda aday gösterildi ve en iyi yönetmen dalında ödül kazandı. Listemizin 4. sırasında Ucuz Roman filmi yer alıyor. Ucuz Roman filmi, Quentin Tarantino tarafından yazılan ve yönetilen, 1994 yapımı bir Amerikan kara mizah suç filmidir. Birbirine gevşek bir şekilde bağlı, birkaç hikayeden oluşan film, Los Angeles'ın suç dünyasında geçen şiddet, mizah ve popüler kültür referanslarıyla dolu bir anlatı sunuyor. Başrolde Vincent Vega rolünde John Travolta ve Jules Winfield rolünde Samuel Jackson yer alıyor. Travolta daha önce Cumartesi Gecesi Ateşi ve Grease gibi filmlerde rol alan ünlü bir oyuncudur. Uma Thurman, Bruce Willis ve Harvey Keitel filmde yer alan diğer önemli oyunculardır. Film, profesyonel tetikçiler Jules Winfield ve Vincent Vega, boksör Butch Coolidge, gangster Marcellus Wallace ve karısı Mia Wallace gibi karakterlerin kesişen hikayelerini, doğrusal olmayan bir yapıda anlatıyor. Soygunlar, uyuşturucu kullanımı, şiddet olayları ve beklenmedik durumlar, karakterlerin hayatlarını etkiler ve hikayeleri birbirine bağlar. Filmde, kader, tesadüf, şiddetin absürtlüğü, ahlaki ikilemler ve popüler kültürün etkisi gibi temalar işleniyor. Diyaloglar, müzikler, kurgu ve anlatım yapısı, filmi sinema tarihinde özgün bir yere koyar. Ucuz Roman filmi, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamış ve birçok ödül kazanmıştır. Oscar ödüllerinde toplam 7 dalda adaylık almıştır ve Quentin Tarantino en iyi orijinal senaryo dalında Oscar ödülü kazanmıştır. 3. sırada Sıkı Dostlar filmi var. Sıkı Dostlar filmi, Martin Scorsese tarafından yönetilen ve Nicolas Pileggi ile Scorsese tarafından senaryosu yazılan, 1990 yapımı bir Amerikan suç filmidir. Nicolas Pileggi'nin Wise Guy adlı kitabından uyarlanan film, 1955'ten 1980'e kadar Henry Hill adlı bir gangsterin hayatını, mafya dünyasındaki yükselişini ve çöküşünü anlatıyor. Başrollerde Henry Hill rolünde Ray Liotta, Robert De Niro ve Joe Pesci yer alıyor. Liotta daha önce Düşler Tarlası filminde rol almıştır. Lorraine Bracco ve Paul Sorvino filmde yer alan diğer önemli oyunculardır. Film, Henry Hill'in genç yaşta mafyaya hayranlık duymasıyla başlar ve organize suç dünyasına adım atmasıyla devam eder. Yerel gangsterlerin yanında ufak tefek işlerle başlayan Henry, zamanla yükselir ve Jimmy Conway ve Tommy DeVito gibi deneyimli gangsterlerle yakınlaşır. Hırs, para, güç ve şiddet dolu bir yaşam sürerler. Ancak, uyuşturucu bağımlılığı, artan şiddet olayları ve mafya içindeki ihanetler, Henry'nin çöküşünü hazırlar. Filmde, Amerikan rüyası, suçun cazibesi, şiddetin sonuçları, sadakat, ihanet ve pişmanlık gibi temalar işleniyor. Sıkı Dostlar filmi, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamış ve birçok ödül kazanmıştır. Oscar ödüllerinde toplam 6 dalda adaylık almış ve Joe Pesci, en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülü kazanmıştır. 2. sırada Baba 2 filmi yer alıyor. Baba 2 filmi, Francis Ford Coppola tarafından yönetilen ve Mario Puzo ile Coppola tarafından senaryosu yazılan, 1974 yapımı bir Amerikan suç dram filmidir. İlk film Baba'nın devamı ve aynı zamanda bir ön bölümü olan film, Corleone ailesinin hikayesini iki farklı zaman diliminde, Vito Corleone'nin gençliğinden New York'a gelişini ve bir suç imparatorluğu kurmasını ve oğlu Michael Corleone'nin ailenin işlerini, genişletme ve koruma çabalarını anlatıyor. Başrolde Michael Corleone rolünde, Al Pacino ve genç Vito Corleone rolünde Robert De Niro yer alıyor.
Pacino daha önce Baba, Serpico, Köpeklerin Günü gibi filmlerde rol almış ve Kadın Kokusu ile en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmıştır. Robert Duvall, Diane Keaton ve John Cazale filmde yer alan diğer önemli oyunculardır. Film, iki paralel hikaye üzerinden ilerler. Birincisi, Vito Corleone'nin Sicilya'daki çocukluğundan başlayarak New York'a göçünü, burada zorlu koşullar altında hayatta kalma mücadelesini ve zamanla Little Italy'de saygı duyulan bir figür haline gelmesini anlatıyor. Bu hikaye, Robert De Niro'nun canlandırdığı genç Vito Corleone'nin gözünden anlatılır ve ailenin köklerine iner. İkincisi ise, Michael Corleone'nin ailenin başına geçtikten sonra işlerini Nevada, Las Vegas ve Küba'ya genişletme çabalarını, aile içindeki gerilimleri ve artan yalnızlığını konu alıyor. Michael'ın acımasız kararları ve aile bağlarının kopuşu, filmin önemli temalarındandır. Filmde, güç, aile bağları, miras, yozlaşma, ihanet, Amerikan rüyası ve geçmişin geleceği nasıl etkilediği gibi temalar derinlemesine işleniyor. Baba 2 filmi, sinema tarihinde önemli bir yere sahiptir ve birçok ödül kazanmıştır. Oscar ödüllerinde tam 11 dalda adaylık almıştır ve en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi uyarlama senaryo, en iyi sanat yönetimi ve en iyi özgün müzik dallarında toplamda 6 Oscar ödülü kazanmıştır. En iyi mafya filmleri listemizde ilk sırada Baba filmi yer alıyor. Baba filmi, Francis Ford Coppola tarafından yönetilen ve Mario Puzo ile Coppola tarafından senaryosu yazılan 1972 yapımı bir Amerikan mafya filmidir. Mario Puzo'nun aynı adlı romanından uyarlanan film, New York'taki Corleone mafya ailesinin 1945 ile 1955 yılları arasındaki hikayesini anlatıyor. Ailenin yaşlanan patriği Vito Corleone'nin yerine oğlu Michael'ın geçmesiyle birlikte, ailenin işleri ve ilişkileri değişir ve şiddet dolu bir döneme girilir. Filmin başrolünde Vito Corleone rolünde Marlon Brando yer alıyor. Brando, daha önce Rıhtımlar Üzerinde ve Arzu Tramvayı gibi önemli filmlerde rol almış ve 2 Oscar ödülü kazanmıştır. Michael Corleone rolünde Al Pacino, ayrıca James Caan, John Cazale ve Robert Duvall gibi önemli oyuncular da filmde yer alıyor. Al Pacino, bu filmle büyük bir çıkış yakalamış ve sonraki yıllarda sinema tarihine adını yazdırmıştır. Film, İtalyan-Amerikan Corleone ailesinin suç dünyasındaki yükselişini ve düşüşünü konu alıyor. Aile bağları, güç, ihanet, yozlaşma ve Amerikan rüyasının karanlık yüzü gibi temalar filmde işleniyor. Baba Vito Corleone'nin iş anlayışı ve ailesine olan bağlılığı, oğlu Michael'ın ise babasının yolundan gitmek zorunda kalması ve zamanla acımasız bir lidere dönüşmesi, filmin ana eksenini oluşturuyor. Film, suç dünyasının karmaşıklığını, ahlaki çöküşü ve aile değerlerinin bu dünyada nasıl etkilendiğini derinlemesine inceliyor. Baba filmi, sinema tarihinde büyük bir etki yaratmış ve birçok ödül kazanmıştır. Birçok en iyi filmler listesinde en üst sırada yer alır. Oscar ödüllerinde toplam 11 dalda adaylık almış ve en iyi film, en iyi uyarlama senaryo ve en iyi erkek oyuncu dallarında toplamda 3 Oscar ödülü kazanmıştır. Tüm zamanların en iyi 12 mafya filmi. Siz de en beğendiğiniz filmleri lütfen yorum olarak ekleyiniz. Listede olmayan ama sizin favoriniz olan filmleri de lütfen yorumlara yazınız. İzlediğiniz için teşekkürler.